Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 2 malzeme ile %100 ev yapımı cips tarifi paylaşmak istiyorum. Buyurun hemen tarife geçelim. Tarifimiz için bir tavanın içerisine 1 su bardağı dolusu mısır unu ekleyelim. Üzerine 1 su bardağı suyu da ekleyip karıştıralım. Topaklanmasını engelleyelim. Mısır unu ve su pürüzsüz bir kıvam alınca hemen ocağımıza alalım. Sürekli karıştırarak koyu bir kıvama gelmesini sağlayalım. Yüksek ateşte pişirebilirsiniz. Başından ayrılmamanızı tavsiye ediyorum. Çok kısa süre içerisinde zaten koyu bir kıvam alacak. Dibinin yanmaması için sürekli karıştırmalısınız. Cips hamurumuz kıvamını aldı ve üzerine hemen yarım su bardağı mısır unu daha ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde koyu bir kıvama geldiğinde artık ocaktan alıyorum. Başka bir kabın içerisine daha kısa sürede soğuması için aktarıyorum. Bu işlemler gerçekten de 1-2 dakika gibi bir sürede tamamlanıyor. O yüzden kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Hemen sıcakken üzerini bir streç filmle kapatıp 3 dakika dinlendiriyorum. 2-3 dakika boyunca dinlenen cips hamurumuzu toparlayalım. Hamurumuz hala ılık, çok kısa sürede güzel bir kıvam alıyor. Hemen birkaç dakika içerisinde hamurumuzu hazırlayabiliyoruz. Gerçekten de ev yapımı Doritos cipsi gibi oluyor. O yüzden bu tarife mutlaka şans verin diyorum. Hamur kıvamını aldı. Hemen ikiye böldüm. Tezgahımın üzerini mısır unu ile unladıktan sonra hamuru yavaş yavaş incecik olacak şekilde açıyorum. Dilerseniz 2 adet yağlı kağıt arasında da hamurunuzu açabilirsiniz. Ne kadar ince olursa cipsiniz o kadar çıtır ve hazır cips tadında olacaktır. Hamuru incecik açtım. Hemen kenarlarını düzeltiyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben Doritos cipsine benzesin diye üçgen şekilde kesiyorum. Hamura şeklini verdikten sonra bir hamur kartıyla tezgahtan ayırıyorum. Dilerseniz bir spatula ile veya bıçakla da dikkatlice kaldırabilirsiniz. Ne kadar ince yaparsanız o kadar güzel cipsler elde edersiniz. Dilediğiniz şekilde şeklini verebilirsiniz. Dediğim gibi ben bu şekilde üçgen şeklini verdim. Vermiş olduğum ölçülerle bir kase dolusu cips çıkıyor. Büyük bir kase değil, orta boy bir kase kadar cips çıkıyor. Miktarını dilediğiniz şekilde arttırabilirsiniz. Cipslerin hepsini üçgen şekilde kestim ve servis tabağına aldım. Diğer hamuru da aynı işlemleri yaptım. Sizler sıkılmayın diye bu kısımları atlayıp hızlandırdım. Hepsi bu şekilde hazırdı. Genişçe bir tencerenin içerisine sıvı yağ aldım. Tencerenizin tavanını şöyle birkaç santim geçecek kadar sıvı yağ alın. 1-1,5 su bardağı sıvı yağ kullanmışımdır. Ama kullandığınız tencereye göre değişeceği için miktarı kendiniz ayarlamalısınız. Kızgın yağın içerisine cipsleri tek tek yerleştiriyorum. Çok sıkışık yerleştirmemelisiniz. Arada sırada bu şekilde sallayarak kendinize yer açabilirsiniz. Ben vermiş olduğum ölçülerle hazırladığım cipsleri tam 2 seferde kızartabildim. Kullandığınız tencereye göre değişecektir. Ara ara cipslerinizi bir kevgir yardımıyla karıştırın. Her yerinin eşit bir şekilde kızarmasını sağlarsınız böylelikle. Cipsler çok fazla kızarmıyor. Çok koyu bir kızarma beklemeyin. Altın sarısı olduğunda artık yağın içinden bir kevgir yardımıyla çıkarmalısınız. Zaten kızardığını sizler de hissedersiniz. 2-3 dakika içerisinde kızarıyor. Bir kevgir yardımıyla süzdürüp altına kağıt havlu serdiğimiz bir tabağın içerisine alalım ve diğerlerini de aynı şekilde kızartalım. Cipslerimiz artık hazır. Hepsini kızarttım. Bu kadar çıktı. Altındaki kağıt havluyu hemen çıkarıyorum. Şu an ılık haldeler. Ilık haldeyken baharatlarını ekleyeceğim. Tuz, fajita, pul biber
ve kekik ekledim. Arzu ettiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ayrıca sarımsak tozu da eklemiştim. Muhakkak sarımsak tozu eklemenizi tavsiye ediyorum. Cipsimize Doritos lezzetini veriyor. Yine de evinizdeki baharatlara göre sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Baharatlarımı karıştırdım ve cipslerimin üzerine gezdiriyorum. Sallayarak cipsimin her yerine baharatların eşit bir şekilde gitmesini sağlıyorum. Toz biber varsa toz biber de kullanabilirsiniz. O da güzel bir kızarık renk elde etmenizi sağlayacaktır. Hemen cipsimizin sesini birlikte dinleyelim. Tamamen ev yapımı cipsimiz artık hazır. Gün içerisinde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ertesi güne kalırsa bayatlama olabilir. Zaten az miktarda yaptığımız için bizimki hemen bitmişti. Çıtır çıtır ev yapımı güzel bir cips tarifiydi. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.